Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Diş hekimi Zuhal Uygur ben. Bugün size diş fırçalamayla ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum. Kliniğimizde bizim en sık karşılaştığımız itirazlardan birisi, evet hocam ama ben dişlerimi gerçekten fırçalıyorum, yine de çürüyor oluyor. Bu benim hayatım boyunca en sık duyduğum cümle olabilir. Sizlere göre gerçekten dişlerimizi fırçalıyor olabiliriz. Ama aslında bu yeterli miktarda olmayabilir. Ve günde 3 öğün, en az 3 öğün yemek yediğimizi düşünürsek ve bir sürü atıştırmalıklar atıştırdığımızı düşünürsek bu bir kere fırçalamamız kesinlikle ve kesinlikle yeterli değil. Bizim gerçekten yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamamız lazım. Neden fırçalamamız lazım? Yediğimiz bütün gıdalar dişlerimizin arasında birikiyor ve bunlardan kurtulmadığımız müddetçe o ortamda asitli bir yapı oluşuyor ve bunlar dişlerimizi çürütüyor. Evet, bir günde çürük oluşmuyor ama yavaş yavaş sürekli biriktikçe ağız ortamında bu asitli ortam arttıkça diş çürüklerimiz yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Artı ne yediğimiz de önemli. Eğer çok tatlı gıdalar tüketiyorsak, böyle bir alışkanlığımız varsa bu çürük hızımız biraz daha hızlı olabiliyor. Bu nedenle gerçekten günde 3 kez dişlerimizi fırçalayacağız. Yani her yemekten sonra, her yediğimiz şeylerden sonra. Ne kadar süre fırçalayacağız? Ağızda yediğimiz, yani yemek yedikten sonra ağzımızda biriken gıdalardan, kalan gıdalardan kurtuluncaya kadar. Bunun da süresi ortalama, yani 3 dakika gibi bir zamana eşdeğer oluyor. Bununla nasıl yapıyoruz? Dış yüzeylerini, dişlerimizin iç kısımlarını ve çiğneyici yüzeyleri fırçalayarak yapıyoruz. Alt ve üst çene, hiçbir yeri atlamadan. Niye hiçbir yeri atlamadan diyoruz? Çünkü en sık karşılaştığımız bir diğer sorun da dişlerimizin dile bakan yüzeylerinde genelde hastalarımızın yeterli temizliği yapamaması. Yani sadece ön bölgelerde ve görünür yerlerde gıdalar birikmiyor. Dil tarafına bakan iç yüzeylerde, ara yüzeylerde de gıdalar birikiyor ve bunları gerçekten temizlememiz gerekiyor. Yani bu yıllardır artık hani çiğneme alışkanlığı ve işte 3 dakika diş fırçalama bir klişe haline gelmiş olsa da aslında gerçekten zaman içerisinde bir gereklilik olduğunu herkes kendi hayatında acı tecrübelerle deneyimliyor. Bir diğer faktör de şimdi bu ağzımızda yediğimiz gıdaların birikmesi asitli bir ortam oluşturduğu gibi bir süre sonra koku yapmaya başlıyor ve diş eti problemlerine neden oluyor. Yani toplum içerisinde de insanlarla birlikte iletişim kurarken ağzımızda bir koku oluşabiliyor. Bu da insanların hoşlanmadığı ve psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediği bir durum. Bunun da önüne geçmek için gerçekten yemeklerden sonra 3 kez fırçalamalıyız. Bunu artık haline getirdim, bir ezber haline getirdim. Fırçalamadığımız zaman içerisinde yavaş yavaş çürükler görülüyor, diş eti problemleri ortaya çıkıyor ve dişlerimizi çok erken dönemde kaybetmek durumunda kalabiliyoruz. Kaybetmesek bile dolgu, kanal tedavisi ya da diş eti tedavileri görmek durumunda kalıyoruz. Ve bunlar sağlıklı bir dişten öte daha yıpranmış dişlerimizin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bunu bu şekilde ağızda uzun yıllar korumak biraz daha zorlaşıyor. Daha sonra işte implantlar, köprüler, başka seçeneklere başvurmak durumunda kalıyoruz. Ama işin en temeli, en çıkış noktası gerçekten iyi bir ağız hijyenimizin olması ve iyi bir şekilde fırçalayabilmemiz. Normalde tabii sadece çürük oluşumumuz değil, ağzımızda yiyecekler biriktiği zaman diş minesinin yüzeyine plaklar yapışacaktır ve tükürüğün de bazı etkileriyle tartar dediğimiz, diş taşı dediğimiz o küçük taşlar ağız içerisinde birikmeye başlayacaktır. Bu diş eti problemlerine neden olur. Bu ağız kokusuna neden olur. Bu aynı zamanda kemiğin, yani dişi tutan kemiğin zamanla kendisini geriye doğru çekmesine, diş etini geriye doğru çekmesine neden olur. Böylelikle dişimiz yani ilk sağlıklı halinden çok daha dayanıksız bir hale zaman içerisinde dönüşebilir. Kısaca toparlarsak gerçekten yemeklerden sonra ve özellikle akşamları, çünkü geceleri biz uykudayken ağzımız kapalı olacak ve tükürük salgımız azalıyor
ve ağız ortamında bakterilerin artması daha da artıyor. Özellikle akşamları olmak kaydıyla günde 3 kez yemeklerden sonra dişlerimizde gıdaların birikmesini engellemek adına fırçalamalıyız. Bugün size diş fırçalamanın öneminden bahsettim. Nasıl fırçalayacağınızla ilgili değil, özellikle bunun neden yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olur. Teşekkürler. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.